Etsy mağazanız yavaş yavaş ölüyor olabilir ve siz bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Bu videoda Etsy'nin kendi resmi dokümantasyonuna ve sektörün kabul ettiği verilere dayanarak bir mağazanın kritik düşüş dönemine girdiğini gösteren 7 işareti anlatacağım. Burada uyduruk rakamlar yok. Etsy'nin kendi Seller Handbook'unda açıkladığı metrikler var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü belki de mağazanız şu anda bu işaretlerden birkaçını gösteriyor olabilir. Ben Fatma. Kendi Etsy mağazamı yönetiyorum. Aynı zamanda Etsy satıcılarına Etsy stratejileri konusunda destek veriyorum. Bu kanalda Etsy ile ilgili bilgileri resmi kaynaklara ve deneyimlerime dayanarak anlatıyorum. Çünkü bu platformda duyumla hareket eden binlerce satıcı var ve maalesef çoğu yanlış yönlendiriliyor. Şimdi başlayalım. Önce temeli kuralım. Etsy'nin resmi How is the Search Works dokümantasyonuna göre algoritma 2 aşamada çalışır. Birinci aşama query matching, yani alıcının aradığı kelime ile ürününüzün ne kadar eşleştiği. İkinci aşama ise ranking. Yani eşleşen ürünler arasında hangi ürünün daha üste gösterileceği. Etsy'nin resmi Search Ranking Disclosure belgesinde açıkladığı gibi sıralamayı belirleyen ana faktör şunlardır. Listing Engagement Rate, yani ürününüzün tıklama, görüntüleme, favori ve satış oranı. Recency, yani ürünün yeni ya da yenilenmiş olma durumu. Shop ve Listing Quality, yani mağaza ve ürün kalitesi. Customer Service Quality, yani müşteri hizmeti kalitesi. Peki mağazanızın bu faktörler açısından kötüye gittiğini nasıl anlarsınız? Şimdi 7 işarete bakalım. Birinci işaret. Dönüşüm oranınız Etsy'nin sağlıkla kabul ettiği aralığın altına inmiştir. Etsy'nin Seller Handbook'unda açıkladığı gibi Etsy mağazaları genellikle %1 ile %5 arasında dönüşüm oranına sahip olur. Küresel e-ticaret ortalaması ise yaklaşık %2.9 civarındadır. Bu da Monetate'in raporunda Etsy'nin kendisinin alıntıladığı bir rakamdır. Eğer conversion rate'inizin 90 gün boyunca sürekli olarak %1'in altındaysa bu ciddi bir alarmdır. Çünkü Etsy algoritması zamanla şunu öğrenir. Bu ürün görüntüleniyor ama satışa dönüşmüyor ve bundan sonra size daha az trafik göndermeye başlar. Bu düşüş spiralinin ilk adımıdır. Bunu kontrol etmek için Shop Manager'ınıza gidin. Start sekmesine gidin. Son 90 günü seçin. Visit ve orders oranınızı hesaplayın. Eğer o oran %1'in altındaysa alarm çalmalıdır. İkinci işaret. Yeni ürün ekliyorsunuz ama neredeyse hiç görüntülenme almıyorsunuz. Etsy'nin resmi Search Ranking Disclosure belgesinde açıkladığı gibi yeni bir listing oluşturulduğunda algoritma ona geçici bir arama sonuçları boots'u verir. Bu boots'un amacı şudur. Etsy sizin ürününüzü test eder. Alıcıların bu ürünle nasıl etkileşime girdiğini öğrenir. Yenilenen listinglerde daha küçük bir boost alır. Normal şartlarda yeni bir listing ilk günlerde bir miktar görüntülenme almalıdır. Ama son 5 yeni ürününüzde 0 görüntülenme ile açıldıysa bu ciddi bir göstergedir. Bu durum mağaza kalite skorunuzun kritik seviyeye düştüğünü gösterir. Çünkü Etsy düşük kaliteli mağazalara bu açılış boots'unu verimli şekilde uygulamaz. Üçüncü işaret. Tıklanma oranınızın, favorilerinizin ve satış oranınızın hep birlikte düşüyor olmasıdır. Etsy'nin açıkladığı gibi Listing Engagement Rate 4 ana bileşenden oluşur. Clicks, Views, Favorite, Pushaj. Yani tıklamalar, görüntülemeler, favoriler ve satın almalar. Bu metrikler algoritmanın sizi nasıl konumlandıracağının temelidir. Sektörde kabul gören verilere göre Etsy rakamlarında %2 ila %3 arasında tıklanma oranı iyi kabul edilir. %0.5'in altında ise zayıf sayılır. Eğer hem reklamsız hem de reklamlı CTR'niz düşüyorsa bu genellikle iki şeye işaret eder. Thumbnail probleminiz var ya da başlık probleminiz var. Burada mobil kullanımı da unutmayın. Etsy'de mobil kullanım giderek artıyor. Q3 2025 itibariyle Marketplace GMS'in %46'sı mobilden geliyor. Yani thumbnails'ınız artık kocaman bir ekran değil, küçücük bir telefon ekranında rekabet ediyor. Zayıf görsel düşük engagement demektir. Düşük engagement ise düşük sıralama demektir. Dördüncü işaret Star Seller kriterlerinin altına düşünüyorsunuzdur. Etsy'nin resmi Star Seller dokümantasyonuna göre bu rozeti almak için 3 aylık rolling periyotta
bazı kriterleri karşılamanız gerekir. Mesaj yanıt oranınız en az %95 olmalıdır ve ilk mesaja 24 saat içinde cevap vermelisiniz. Ortalama değerlendirme puanınız en az 4.8 olmalıdır. Zamanında kargolama oranınız en az %95 olmalıdır ve kargolarınız takip numarasıyla gönderilmelidir. Etsy şunu açıkça belirtiyor. Star Seller rozeti doğrudan sıralamaya etki etmiyor. Ama burada önemli bir detay var. Bu rozeti kazanmanızı sağlayan davranışlar, yani hızlı yanıt vermek, zamanında kargo yapmak, iyi değerlendirme almak, shop quality skorunuzu etkiliyor. Ve bu skor doğrudan sıralama faktörüdür. Yani Star Seller rozetini kaybetmek aslında tek başına problem değildir. Bu bir semptomdur. Gerçek problem rozetin arkasındaki metriklerde başlar. 5. işaret, reklam veriminiz sektör benchmark'ının altına düşmüştür. Etsy'nin kendi Seller Handbook'unda açıkladığı gibi Etsy Ads için yaygın kullanılan benchmark ROAS değeri 2.8 olarak kabul edilir. Bu ne demek? Harcanan her bir dolar reklam bütçesine karşılık 2 dolar 80 sent gelir elde etmek demektir. Etsy ayrıca şunu da açıkça söylüyor. Bir reklam kampanyasının performansını değerlendirmeden önce en az 30 gün beklemek gerekir. Eğer 30 gün sonra ROAS'larınız sürekli 2.8'in altındaysa ve zamanla daha da düşüyorsa bu sadece bir reklam problemi değildir. Çünkü Etsy Ads organik performansın üzerine kurulur. Etsy'nin Quality Score sistemi reklamlarda da çalışır. Organik kalite skorunuz düşükse reklamlarınız da verimsiz olur. Yani reklam harcamalarınız artıyor ama satışınız artmıyorsa bu organik zayıflığınızın artık reklamlarla telafi edilemediğini gösterir. 6. işaret, müşteri değerlendirme puanınız 4.8'in altına inmiştir. Etsy'nin resmi Star Seller dokümantasyonuna göre 4.8 ortalama puan Etsy'nin kaliteli satıcı olarak gördüğü önemli eşiklerden biridir. Bu puanın altına inmek iki anlama gelir. Birincisi, Star Seller statünüzü kaybedebilirsiniz. Bu da Customer and Market Experience skorunuzu zayıflatır. İkincisi ve daha önemlisi, Etsy'nin Search Ranking Disclosure belgesinde açıkladığı Customer Service Quality faktörünüz düşer. Bu faktör doğrudan arama sıralamasını etki eder. Yani kötü review'lar sadece görünüş meselesi değildir. Bu aynı zamanda algoritmik olarak da sizi zayıflatabilir. 7. ve en çok ihmal edilen işaret, listinglerinize uzun süredir dokunmuyorsunuz. Etsy'nin belirttiği gibi algoritma yenilenmiş listinglere de geçici boost verir. 2025 algoritma güncellemesi sonrası sektörde gözlemlenen bir veri var. Marmalade'in analizine göre 6 ay ve daha uzun süre güncellenmeyen listingler pazarlama momentumunu kaybediyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Etsy'nin kendi rehberine göre küçük düzenlemeler yeterli değil. Yani sadece tag yer değiştirmek, bir kelime eklemek ya da çok küçük bir düzeltme yapmak algoritmayı yeniden test ettirmek için yeterli olmayabilir. Bunun yerine daha anlamlı güncellemeler gerekir. Mesela thumbnail değiştirmek, başlığı yeniden yazmak, attribute bilgilerini güncellemek, fiyatı gözden geçirmek, kargo politikasını daha net hale getirmek. Eğer mağazanızda son 6 ay hiç güncellenmemiş listikler varsa bu mağazanın yavaş yavaş ölmeye başladığının sessiz ama ciddi bir göstergesidir. Şimdi hızlıca toparlayalım. Bu 7 işaretten 3 veya daha fazlası sizde varsa mağazanız kritik bölgeye girmiş olabilir. Peki ne yapmalısınız? Birinci adım. Shop Manager'dan Start sekmesine gidin. Son 90 gününüzü analiz edin. Conversion Rate, Visit, Orders ve Favorite metriklerini tek tek inceleyin. İkinci adım. Star Seller dashboard'unuzu kontrol edin. Hangi kriterlerin altına düştüğünüzü tespit edin. Üçüncü adım. Etsy Ads dashboardlarınızdan ROAS'larınızı inceleyin. Eğer ROAS 2.8'in altındaysa önce reklamı değil listinglerinizi kendisini düzeltmeye başlayın. Çünkü Etsy'nin kendi mantığında reklam bir amplifier'dır. Yani var olan performansı büyütür. Ama temel problemleri çözmez. Ürününüzün görsellerinizi, başlığınız, fiyatlarınız ve müşteri deneyimleriniz zayıfsa reklam bunu sihirli şekilde düzeltmez. Şimdi yorumlara yazın. Bu 7 işaretten hangisi sizin
mağazanızda var. Conversion rate mi düştü? Yeni listingler trafik mi almıyor? CTR'leriniz zayıfladı mı? Star Seller rozetinizi mi kaybettiniz? Yoksa reklam harcamalarınız artıyor ama satışlarınız gelmiyor mu? Yorumlara yazın. Tek tek cevaplamaya çalışacağım. Abone olmadıysanız kanala abone olun. Bir sonraki videoda bu işaretleri tersine çevirmenin adım adım yöntemini anlatacağım. Ve yine Etsy'nin resmi rehberlerine dayanarak ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.